Müthiş bir marine tarifi yapacağız. Burada 1 kilo ızgaralık kemikli but var. Kasaba gidiyorsunuz, her zaman gibi o ses tonunuzu kullanıyorsunuz, esprisini yine yapmıyorum bak, iyisiniz. Ünlü bir restoranın yıllardan beri yaptığı marineyi yapacağız. Parmaklayacağız ve sadece 1 saat bekletmeniz yeterli olacak. Bir limonla tarife başlıyoruz. Kafalarda soru işareti yok değil mi? Arkadaki tencerenin bu tarifle alakası yok. Şu yarım ve diğer yarısı. 1 kilo tavuk için 1 limonun 3'te 2'si. Çekirdekler burada. Her şey kontrol altında. 1 yemek kaşığı salça. Şöyle sulu tarafından. Mayonez. Yanlış duymadınız. Mayonez. Ya Koray, mayonez olur mu tavuk marinesinde? Aynen böyle yapıyorlar. Tadına baktığınız zaman şaşıracaksınız. İlk başta 3 yemek kaşığı ekleyeceğiz ama yetmeyecek. Daha sonra tekrardan ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı mayonez. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Koray, sadece 3 yemek kaşığı mı? Evet, yeterli. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. İsteyen kırmızı pul biber kullanabilir. 1 çay kaşığı köri. 1 çay kaşığı yeterli. Çok baskın olur fazla kullanırsanız. Yumurta, tavuk, patates gördüğünüz anda köri baharat aklınıza gelsin. Katarsanız lezzetli olur. Bir çatal yardımıyla iyice buradaki püf nokta, salça tamamen içinde dağılacak. Şimdi karıştırdıktan sonra 1, 2, 3 yemek kaşığı soya sosu. İyice karıştır. Diyor ki şu anda Koray, mayonez istiyorum. 2 yemek kaşığı daha kattık. En başta söylemiştim mayonezin yetmeyeceğini. Çünkü bu sıvıdan ziyade biraz daha koyu olmalı. Tadına bakınca mayonezin nasıl bu kadar etkili olduğunu şaşıracaksınız. İlk tadına baktığımda ben de öyle olmuştum. İyice karıştırdık, bakın iyice karıştırdık. Böyle görüyor musunuz? Akıyor, vıcık vıcık değil. Görüyorsunuz değil mi? Hemen sıra tavuklara geldi. Şimdi buradaki önemli nokta mutlaka ama mutlaka derisiz olacak. Bakın marineye yatırıyoruz. Derisiz olmalı. Evet, kemiğinden ayırıyorum. Kemiğini ayır. Derisini ayır. Restoranın adını söylesem inanın şaşırırsınız. Ya o lüks restoranda bunu yapıyorlar böyle dersiniz. Şunu yapınca çok memnun kalacaksınız. Bütün her yerini yediriyorum. Bakın şöyle yapıyorum hatta. Görüyor musunuz? Her yerine geldiğinden emin olduktan sonra şöyle yatırıyorum. Görüntüyü görüyor musunuz? Nasıl? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Mümkün değil. Kapağını kapatıyorum ve dolaba kaldırıyorum. Sadece 1 saat. 1 saat sonra bütün lezzet içinde. 1 gün bekletirsiniz şov olur. 2 saat bekletirsiniz güzel olur. Ama zamanı olmayanlar için 1 saat yeterli. Şu kalan tavuğun kemiklerini hatırlıyor musunuz? Hemen oyun içine biraz tuz, biraz karabiber. Ocağın altı açıkken bunu yapıyorum. Hemen bir soğanın yarısı. Tavuk miktarına göre bakıyorum. Artık çok fazla malzeme kullanmamak da gerekiyor. Şu şartlarda. Çeyrek soğan. İster maydanoz, ister dereotu, sadece sapları. Bir havuç. Havuçun bana sadece yarısı yeterli olacak. Şöyle bir karıştır. Daha su koymadım, dikkat ediyor musunuz? O tavuğun bütün lezzetinin tavaya yapışmasını istiyorum ilk başta. Harika. Kullandığınız tavuğun üstünü 4-5 parmak geçecek kadar su. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kısıkla ortanın arasına getiriyorum ki taşmasın ve ağzı açık bir şekilde, hatta en kısa getirelim. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Üstündeki kefleri almalamayayım Koray. Almanıza gerek yok çünkü süzeceğiz. Bu arada burası mutfak. Keyfimize bakacağız, kıracağız, dökeceğiz. Bilhassa hanımlar, bu dünyaya bir kere geliyoruz. Baktınız canınız istemiyor, o gün yemek yapmayın. Yapmayın o gün. Koray, çoluk çocuk ne yiyecek? Peynir ekmek yesinler, değeriniz anlaşılır. Bir insana her gün aynı şeyi verirsiniz, bir zaman sonra bakarsınız ki hiç değeriniz kalmamış.
Çok nadir bu kural şaşar. Unutmayın, bu dünyada sizden daha önemli hiç kimse yok. Siz varsanız herkes var. Bizi yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız bitirdi. Koray, felsefe kanalı mı? Yemek kanalı mı? Yaşam kanalı bu, yaşam kanalı. Yarım saat boyunca ağır ateşte pişsin. Tam bir gün oldu. Hemen açalım. Koray, neden bir gün oldu derseniz. Hatta bakın 2-3 tane eksik. Görüyorsunuz değil mi? Fazla kalmamış. Biz yemedik. Neden eksik? Bu arada en büyük ocak en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir döküm tava. 2 şekil yapacağız. Neden az kaldı tavuk? Çünkü dün Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Biliyorsunuz biz 3 yiyince hiç tavuk yiyecek hal kalmadı bizde. Kim bildi? Barbaros. Çünkü Barbaros Galatasaraylı. Girdi devre arası, kendi tavuklarını kızarttı. Gözümüzün içine baka baka güzel güzel yedi. Afiyet olsun kardeşime, hak ettiler. Tavamın ısındığına emin olduğum anda hemen şöyle en büyüğünden, Barbaros'a bak, en büyük de seçip yemiş ya. Ulan Barbaros. Hemen şu düz tarafıyla bir taneyle başlıyorum. Bir numara göstereceğim evde yapmanız için. Şimdi bakalım. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Yapışık bırakmıyor. Demek ki daha ben kızarmak istiyorum Koray diyor. Sivri olmayan bir şeyle bastırabiliriz. Şöyle bir bakalım. Artık bırakıyor. Ama biraz daha ihtiyaç var. Görüyor musunuz? Buradan anlayabiliyorum. Hemen şöyle bıraktığı anda şöyle bırakalım. İsteyen iz vermek isteyenler için gösteriyorum. Şöyle bir bakalım artık. Bekliyorum. Bekledikten sonra bakın aynı yere koymuyorum ki. Tavanın ısı düşmesin diye bırakıyorum. Şöyle bir bakalım. Bırakıyor mu? Gayet iyi. Hemen tersi. Şöyle, fakat şimdi burada orta ateşe getiriyorum. Neden? İçi de pişsin diye. Hemen tavuğu şöyle alalım. Gayet güzel kızarmış gördüğünüz gibi. Şurada sırasını beklesin. Döküm tavayla işimiz bitti. Hemen bir teflon tava. Bir de böyle kızartalım. Herkes görsün. Yapışmaz tava daha doğrusu. Tava ısındığı anda yine en büyük tavuğu arıyorum. Ve Barbaros'tan kalan tavuğu arıyorum bu arada. Hatta şunu da kızartayım ya madem öyle. Şunları da kızartayım, bitsin o zaman. Dünyanın en lezzetli tavuğunu yeme şeklini gösteriyor olabilirim. Hatta tavuğunu yiyecek olabilirsiniz. Hemen, çok sıcak görüyor musunuz? Bak, sıcakken olması bunun çok önemli. Şöyle kesiyorsun. Şunu ağzıma atmamak için kendimi zor tutuyorum. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Evet, nasıl pişmiş? Pişmiş gördüğünüz gibi. Herhalde kimse pişmedi demez. Evet. Buraya dikkat. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Sıcakken kapağını kapat. Hiç hava almasın. 1 dakika içinde sıcaktan nasıl terledi görüyor musunuz? Ve sıkı tutarak, sakın açılmasın. Salla. Bütün tereyağı tavuğa geçsin. Kanat yaparken göstermiştim bu taktiği, hatırlıyor musunuz? Şunu evde yapın. Bir misafiriniz geldiği zaman parmaklarını yiyecekler. Ama tek kural, inek tereyağı kullanın. Koyun tereyağı kokusundan insan bazıları yemeyebilir. Bütün tereyağı içine geçsin. Şöyle bir bakalım. Bak, şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Hemen bu arada şunları çevirelim. Tavuk suyumuz oluyor. Tereyağlı hazır. Burada hemen çevirdik. Hemen bir tabak hazırlayalım. Ufak bir tabak hazırlıyorum. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Ya böyle bir şey olmaz. Yaptığımız dünden Amerikan salatası vardı. Yoğurtlu meze vardı. Biraz dereotu. Maksat görüntü olsun. Nasıl oldu? Tabii ufak bir tabak hazırladım. Çünkü şu anda benden başkası yok burada. Ben yiyeceğim hepsini. Yalnız şu nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şimdi birinci tabak hazır. Bakalım. Evet, gayet güzel pişmiş. Şu tarafı daha şık. Kes. Küçük gözükmesin. Evet. Porsiyonlarımız dolgundur. Hemen altına yeşil soğan. Taze soğan daha doğrusu. Domates. 2 taraflı. Soğan. O soğan mı çok yakışır. Biraz dereotu, yeşillik olsun. Görüntü bu. Nasıl gözüküyor? Şuna da bakalım. Nasıl gözüküyor? Ufak tabaklar yaptık. Sadece ben yiyeceğim çünkü kimse yok. Ama şununla dükkan açın. Ev geçindirirsiniz bak bu formülle. Ama bununla
Biraz pahalı olur tereyağı falan olduğu için. Ama bu da evde muhteşem bir şey. Deneyin. Sadece o kadar söylüyorum. Tam yarım saattir tavuk suyu da pişiyor. Hemen bunu ben çok fazla yapmadım gördüğünüz gibi. Bu isterseniz dolabın alt tarafında yani +4'te 3 gün boyunca bozulmadan bekler. Buzlukta 3 ay rahat rahat bekler. Dolabınızı ise 6 ayda buzlukta bekletebilirsiniz. Ama tabii ki cam kapla buzluğa koyamazsınız. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Bir de sokaktakileri düşünmek lazım. Bizim elemanları Rıfkı aç köpek. Köpek deyince yanlış anlamayın, kedi. Bekler. Adamım ya. Evet, bu da Rıfkı ve camiasının artık şunun bir tadına bakalım. Bugüne kadar yaptığımız en lezzetli yemeklerden bir tanesi olabilir. En okkalısından alıyorum. Bak pişmedi duymak istemiyorum. Hemen açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Nasıl kokuyor burası biliyor musun? Böyle bir şey olmaz. Sadece bunu yap. Bunu yap kardeşim. Vay be. Gelelim şuna. Yine okkalı bir parça. Tavuk patır patır kopuyor. Hemen şunun da bir tadına bakalım. Ya böyle bu kadar güzel kokmaz bir şey. Yani bazen kendi kendimize çok mu vay vay diyorsun video içinde istemeden ama böyle bir şey harbi olmaz ya. Yani resmen tavuk. Hani bugüne kadar dışarıda içeride yediğiniz en lezzetli tavuk olabilir. Arkadaş şunu yapacağım ya. Akşama bir planım yok. Bunu yapabilirim. Bir plan olmadığı için soğana yüklen. Buyur. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.